Aşığım be, aşığım. Bunları kesip biçeceğiz bir yandan. Ben ağaçlı yol diyeceğim artık. Aşıklar yolu demeyeceğim. Küstüm açıkçası. İkinci videom Aşıklar Yolu Köyü için... Aşıklar Yolu Köyü mü? Akçapınar Köyü. Evet, ikinci videom Akçapınar Köyü için beraberiz arkadaşlar tekrar. 200-300 metre gerimde Gökçe Köyü kaldı. İlk videodan hatırlarsanız. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Çok keyifli bir video oldu. Evet, şimdi Akçapınar Köyü'nün bir girişi burası arkadaşlar. İlk videoda söylemeyi unuttum. Her köyde bir tane PTT var. Gökova'da da var, Gökçe'de de var, burada da var. Bu Akçapınar Köyü'nden sonra zaten sırayla Gökova Köyü'nü de tanıtacağım diğer videoda. Burası köyün diğer girişi. İleride Aşıklar Yolu var. Aslında şu görmüş olduğunuz sıralı ağaçlar Aşıklar Yolu'nu temsil ediyor ama tabii burası daha çok köyün içi olduğu için şu görmüş olduğunuz küçük alanda Aşıklar Yolu'nun bir parçasını görebilirsiniz. Şimdi ben oraya doğru gideceğim. Aşıklar Yolu ile ilgili can alıcı ve can sıkıcı şeyleri size aktaracağım. Devam. Muğla'dan ve Fethiye'den geldiğiniz zaman Akçapınar'ın ilk yol ayrımını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yine aklınızda yer edinsin. Yabancılık çekmezsiniz en azından. Hemen geride yolun kenarında yol boyu uzanan şu ihtişamlı ağaçlı yolu görüyorsunuz. Orası da Aşıklar Yolu. Birazdan gireceğiz Aşıklar Yolu'nun içine zaten. Orası hakkında şöyle hepsini yürümesek de bir kısmını yürüyeceğiz. Biraz sohbet ederiz. Daha sonra aynı sıradan köyün içine doğru ilerleyeceğiz. Aşıklar Yolu'nun içindeyiz arkadaşlar. Şimdi bu bölgede belli zamanlarda temizlik yapılıyor. Tanık oldum. Yol boyunca bırakılan büyük siyah çöp poşetlerini gördüm. Daha sonra belediye aracı gelip alıyor. Ama yani en azından manzarayı şöyle bir göstereyim size. Bakın. Bakın. Şimdi bana sorarsanız ben buraya Aşıklar Yolu demem. İsmini de Aşıklar Yolu koymam. Bunun üzerinden de herhangi bir fayda sağlamam. Bunu yapmamaya çalışırım. Önce buranın hakkını bir vermek lazım. Tabii ben burada herhangi bir kişiyi zan altında bırakmıyorum. Herhangi bir kurumu da zan altında bırakmadan konuşuyorum. Yani bunun önüne çok geçemiyorsunuz bu ülkede maalesef. Yani bunu ben böyle bir dipnot olarak videonun içine yerleştireyim. Ben birazdan bu alanda bir temizlik yapacağım. Bu nedir arkadaşım? Yani bakın. İsimlere bakın. Kalpler, isimler. Bakın. 2022'de bu ağacın canı acıtılmış. Görüyor musunuz? Dilara, Ayşe, Mehmet de bu ağacın canını yakmışlar. Daha yeni birkaç ay önce 23 Temmuz'da AD isimli vatandaş bu ağacı biraz ağlatmış. Adam yediğini içtiğini atmış. Bakın Aşıklar Yolu, sevgi dolu. Evet, köyün içine yavaş yavaş girdim. Şimdi ben motorumu burada bir yerde bırakacağım arkadaşlar. Köyün içini beraber yürümek istiyorum sizinle. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Ben bir bakın böyle küçüklü büyüklü böyle büfeleri görebilirsiniz.
Evet, Akçapınar Tostçusu. Bu Akçapınar'ın tek ana caddesi. Bu cadde üzerinden Akçapınar'ın içini gezebiliyorsunuz. Tabii arada böyle hemen sağ tarafıma göstereyim. Küçüklü büyüklü sokakları da var. Bu sokakların da birkaçına gireceğim zaten. Bakın kano ve azmak turları yapılıyormuş burada. Şöyle göstereyim size. Ne yazıyor burada? Evet, azmakla ilgili bilgiyi aktarmışlar. Azmak çayının bir kolu. Balık da varmış bayağı. Kişisel kanolarınızda kullanabilirsiniz bu arada. Decathlon'da satıyorlar. Evet, buradaki teknelerden birinin kaptanıyla karşılaştım arkadaşlar. Biraz bilgi vermesini istiyorum aslında. Ben de çok bir bilgi sahibi değilim burayla ilgili. Hem fiyatları alırız, haftada kaç gün yapılıyor, hangi saatler yapılıyor bilgi alırız kendisine. İsim neydi abi bu arada? Akın. Akın Bey, Özgür ben de memnun oldum. Akın abi çok teşekkür ederim. Nasıl bu turlar? Yani neler yapıyorsunuz? Haftada kaç gün, günde kaç saat, kaç sefer? Hava iyi olduğu sürece sabah 8, akşam gün batımına kadar Erken de yapıyoruz. başlıyormuş Evet, sabah 8'de. evet. Var mı gelen sabah 8'de abi? Gelen oluyor. Vay. Sezon yoğun geçiyor. Havalar Evet. iyi gidiyor şu an bile gelen var. Sadece şu açıklar değil mi? Mesela bunlar ya da bunlar. Kanolarla, kanoyla gitmek isteyeni kanoyla gönderiyoruz. 8 Evet. kilometrelik bir parkurumuz var. Evet. Amazon 8 denen- kilometre. Evet. 4 gidiş, 4 geliş. Evet. Amazon denen bir yerimiz var. Böyle ağaçların altında. Buz Mola gibi, veriyorsunuz suyun olduğu, gibi. Evet, ağaçtan iple atlanılan bir yerimiz var. Suya girişler oluyor herhalde. Var. Serbest Orada zaten. yüzme molası veriyoruz. Kano yapanlara tekneyle refakat ediyoruz. Çok Yorulduğu güzel. zaman bağlıyoruz, çekiyoruz, resimlerini çekiyoruz, videolarını çekiyoruz. Kanoya kaç kişi binebiliyor bu Kano kanoya? 2 kişilik ve Ha. tek kişilikler de var. Ama tek başına gönderebiliyorsunuz yani. Gönderiyoruz ama peşinden. refakat ediyoruz biz. He, anladım. Önden veya arkadan gidiyoruz. Yine bunlar da aynı Aynen, şekilde. aynen. 2 kişi binip siz arkadan yandan refakat Evet, ediyorsunuz o güzergahı zaman. gösteriyoruz. Çok güzel. Yorulduğu zaman Evet. Allah. Akın abi verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. elim dolu kusura bakma. Hiç önemli değil. Yolun Taze kısa taze. buyur yani. Eyvallah abi. YouTube mu? YouTube. Doğadaki çöpçü. Doğal olsun. Eyvallah. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Köy yukarılara doğru gidiyor arkadaşlar ama ben cadde üzerinden yürümeye devam edeceğim. Sağ tarafımda böyle çok güzel taş yapılar görebilirsiniz. Bunlar modern yapılar aslında. Sonradan yapılmış. Herhangi bir tarihi değer taşımıyorlar bildiğim kadarıyla. Ama temiz bir köy arkadaşlar. Yani ilk videoda hatırlarsanız Gökçeköy'ü ile ilgili biraz çöp serzenişinde bulunmuştum. Ama bu köy biraz daha bakımlı. İnsanların daha çok gidip gelmeyi tercih ettiği bir köy. Çünkü küçük bir köy. Kolaylıkla girip çıkılabiliyor. Dar bir yapısı var. Ama tabii diğer sokaklara girdikçe biraz daha geniş, dağınık bir yerleşmesi olduğunu görüyorsunuz. Çünkü evlerin bahçeleri çok büyük. İster istemez evlerin arasındaki mesafeler de biraz fazla arkadaşlar. Ben bu yolda yürümeyi seviyorum. Genelde motorla da geçiyorum. Vallahi Akın abiyle karşılaştığımız iyi oldu. Güzel bilgiler verdi. Ben aşağı inip ya da arkadaki o kulübeye gidip amcalardan bilgi alacaktım. Onları da böyle biraz sert bakınca tedirgin olmuştum işin gerçeği. Kimsenin rahatını bozmak istemeyiz. Çekiniyor kim bu vatandaş ama Akın abi biraz rahat, alışmış herhalde. Hemen şöyle bakın. Yukarıda özel. Yukarıda müstakil evler. Evler müstakil arkadaşlar. Müstakil. Şurada 1950 yazılı bir eski bir bina var. Üstünde Türk bayrağı var. Şimdi küçük bir garajı var. Böyle uzaktan aile hekimliği gibi bir yer olduğunu düşündüm ama değilmiş.
Evet, bu cadde şöyle bakın, eski bir yapı var burada. Hava güzel. Güzel bir saatte çıktım. Evet. Doğal ürünler satan bir yer var burada. Yanında emlakçı var. Şurada tarla var. Arkadaşlar, Akçapınar'ın kanımca en iyi mekanı diyebilirim. Modern bir meyhane. Yani burada modern tabirini niye kullanıyorum? Biraz daha alışılmışın dışında mezeleri var. Gerçekten internette Merlo restoran. Bakın şöyle göstermek istiyorum size. Biz 2 hafta önce, geçen hafta geldik eşimle bu mekana. Şöyle bir menüsüne bakmıştık gelmeden önce. Bu arada şeyde bulabilirsiniz. Instagram'da bulabilirsiniz. Merlo diye yazdığınız zaman Merlo Akçapınar çıkacaktır. Şefi, aşçıları çok güzel. Çok değişik mezeleri var. Özellikle yaprak ciğer, trüf mantarlı çıtır börek. Sanırım öyleydi ismi. Sarma çiğ köfte. Asma yaprağını sarıp yediğiniz böyle hafif ekşimsi bir çiğ köfte yapmışlar. Onu ikram olarak verdiler. Humusu çok başarılı. İsli midyesi hayatımda yediğim en iyi midyelerden biriydi. Güzel bir zeytinyağlı sos üzerinde fasulye taneleriyle üstünde de uzun bir yeşillik vardı. Muhtemelen ıspanak köküydü o. Uzun ıspanağın o beyaz kısımlarıydı, haşlanmış. Baharatları, tadı, her şey yerindeydi. Hani Merlo'yu bu şekilde aktarabilirim size. Hemen, bu arada akşam 6'dan sonra açılıyor mekanlar ya da 7'den sonra. Yengeç Restoran da bir meyhane arkadaşlar, bir aile işletmesi. Akçapınar'da geldiğimiz ilk mekan. Buranın mezeleri biraz daha bol, daha çeşitli. Ablalar günlük yapıyor ve gidip hani vitrinden, yemek vitrininden seçebiliyorsunuz. Burada da yemiştim isli midyeyi. Farklı mezeleri vardı. Herhalde böyle bir tadıma geldiğimiz için biraz abartmıştık meze olayını. Ama çok keyifli bir mekan. Hemen şöyle şu tarafta şöyle göstereyim. Şimdi arabaları koymuşlar tabii ama sezonu kapattı 29 Ekim'den sonra. Arabaların diğer tarafında ağaçların altında da masaları var. O masalarda oturması ayrıca bir keyiflidir diye düşünüyorum. Çünkü biz oturamadık oraya, kapandı artık. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel yol kenarında müstakil evler. Burada da yüksek binalar yok arkadaşlar. Gökyüzünü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dokuyu bozmuyorlar. Yeni gelişen bir mahalle. Önceden Gökova mahallesine bağlı bir köymüş Akçapınar. Hatta eski ismi Akcepınar'mış. Ç ile değil, C ile. Noktası yok. Daha sonra tekrar Gökova'dan ayrılarak mahalle sıfatını alıyor. Yine buranın insanı da çok mahalle demeyi tercih etmiyor. Alışkanlık sanırım. İşte atalarından kalan bir alışkanlık. Köy diye hitap ediyorlar. Köy demek bana da daha bir tatlı geliyor zaten. Burada Aynı Sefa isimli bir mekan var. Şöyle göstereyim. Akapi Suites'in içinde yer alan bir mekan sanırım. Doğal ürünler satıyorlar. Bu kapalıydı bir ara. Daha yeni açtılar sezonu sanırım. Bir ara burayı da ziyaret edeceğiz. Burada Maki Akçapınar diye bir mekan var. Bu kapalı mı, açık mı çok çözemedim. Ne zaman geçsem evet çok hareketlilik olmuyor burada. Ama diliyorum ki buradaki mekanlar açılsın. Zaten
aynı sefaya gelmeyi düşünüyorum. Maki'ye de gelirim. O ne yapıyor orada? Karnımı aç. Bir şey mi var? Sen ne yapıyorsun orada? Kemik mi buldun? He? Kemik mi buldun sen? Şimdi bu tasması falan olduğu için, sahibi olduğu için mama vermek istemiyorum. Neticede alerjisi olabilir, bir rahatsızlığı olabilir. Kafamıza göre mama vermeyelim. Arkadaşlar buradan gireceğim ama tekrar motorun yanına gitmeyi düşünüyorum. Bakın videomun başında gel. Heh. Peşine geldi. Bakın videonun başında bir yol ayrımından çekim yapmıştım. Köyün diğer girişi diye. O yolun ağzı arkadaşlar. Şimdi ben buradan geri döneceğim. Geri döneceğim. Bir şey yapmaz abla. Yolda gördüm ben de. Yo değil değil. Korkunç değil abla baksana. Tüy canavarı. Motoru yanına geri gidip hemen gelip tekrar şu aradan girmeyi düşünüyorum. Çünkü orada göstermem gereken gerçekten bir çay manzarası var. Azmak Çayı'nın kollarından biri. Az çok az önce Akın abiyle yaptığımız sohbette adı geçen güzergahı biraz kavramış oluruz. Göstereceğim yerden sonra köyün içine girip şuradaki sırta doğru çıkmayı düşünüyorum. Belki köyün üstünden bir manzara alırım. Seviyorum köy manzaralarını. Köyleri yukarıdan izlemeyi seviyorum. Takip ediyorum. Eyvallah abi, sağ ol. Vallahi ilk röportajımı yaptım. Gezerken de ilk takipçimi aldım. Kahveniz Yokuş var. solundan mı gireceğim? Lemongrass var ya. Evet, onun soldan. üzerinden yukarıdan yokuştan çıkacaksınız. Bir düzlük var. Düzlükten değil de soldan rampadan devam edeceksiniz. Zaten yol sizi götürecek tepeye Tamam. doğru. Arkadaşlar su aldığım marketteki hanımefendiye sordum. Sağ olsun yardımcı oldu. Hani çıkabileceğim bir tepe var mı dedim, manzara alabileceğim. Hemen gösterdi, su deposu diye bir yer varmış. Bahsettiğim o kafenin arkasından giren bir yol varmış. Tarifi aldım. O ilk gideceğim yere gitmeyeceğim. Şimdi o yukarı çıkalım. Manzarada ben de böyle bir kahve molası vereyim, suyumu içeyim. Oradan böyle biraz muhabbet falan çeviririz. Sonra inerim aşağıya. Tekrar size Azmak Çayı'nın kollarından birine götürürüm. Kanon'un güzergahına doğru. Devam edelim. Su deposuna yetiştim arkadaşlar. Su deposuna geldim arkadaşlar. Yol 2-3 dakika sürdü. Evet, köyün üstünden manzara. Ben şimdi su deposunun üzerine çıkacağım. Çıkılabiliyor mu? Şuradan gideyim bakayım. Su deposu. Şöyle. Hı-hı. Çok merak ettim içeriği ya. Telefonu düşürmeden şöyle. Biri çekip alıyormuş. Şöyle arka tarafa bir gitmek istedim. Şöyle manzarayı tekrar bir göstereyim. Çok güzel ya. Yani bulutlarla bütünleşince harika bir görüntü oluşuyor. Geldiğim yol. Akçapınar. Şöyle bir tepenin dibine kurulmuş bir köy. Her yer orman, yeşillik, çam ağaçları. Gökçe kadar büyük bir köy değil, bu kadar. Bu kadar. Vakit geçirebileceğiniz, yapacağınız şey çok. Bakın hemen şurada adresi aldığımız yer. Şurası, şu ağaçlık olan yer
kanoların olduğu yer. Aşıklar Yolu. Hemen ileride Gökova'yı görüyoruz. Akyaka'da hemen şu bölge ve Akyaka sahili. Hemen şu tepenin arkasında da arkadaşlar Gökçeköy'ü kaldı. Ben şimdi burada bir kahve molası vereceğim. Burası Akçapınar köyünün Marmaris yoluna bağlanan tarafı. Yolun altından hemen şeye çıkabiliyorsunuz. Marmaris yoluna çıkabiliyorsunuz. Fakat bu yolun altından geçerken şöyle göstereyim. Azmak Çayı'nın bir kolunun yanından da geçiyorsunuz. Zaten küçük takaları, kanoları görmeniz mümkün. Çok keyifli bir gezi oldu benim için arkadaşlar. Farklı şeyler yaşadım. Su deposunu bilmiyordum. Akçapınar'ın o manzarasına çıkmak bana çok iyi geldi. Orada biraz kahve yudumlamak gerçekten keyifliydi. Güzel bir manzarası varmış. Köyün içi çok temiz, çok güzel. Bir tek Aşıklar Yolu biraz beni hayal kırıklığına uğrattı ama orada da yine üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Üçüncü videom Gökova ile ilgili bir video olacak. Gökova büyük bir köy, büyük bir mahalle. Oradaki tanıtım içerisinde kaya mezarları da, özellikle iniş dibi mevkiinde yine kaya mezarlarının olduğu bir yer var. Orayı da tanıtacağım size. Bir kısmı yine Azmak Çayı'nı görüyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Işığınızı koruyun. Doğa dengede.